biraz önce krediyle ev almaktansa TOKİ'den ev almak. Evet. Değil mi? Bu da bir imkandır. Özellikle yani net seyircilerimizin anlayacağı bir ifadeyi kullanmak istiyorum. TOKİ ne yapıyor? İşte devlet eliyle özellikle dar gelirli veya orta gelir, değil mi? Düşük geliri olan insanları sosyal konut çerçevesinde ne yapıyor? Belli şartlar belirlemiş. Zaten bu son ilan edilen şeyde de ne var? Daha çok onlar, muhatap kitle onlar. Evet. Peki bu insanların efendim ev sahibi olabilmeleri için büyük bir imkan ve fırsat. Bunun altını çizmek istiyorum. Peki bu faizli bir işlem mi? Hayır, faizli bir işlem değil. Size ne yapıyor? Yer gösteriyor, proje gösteriyor. Projede metrekareler belli. Tabii yere göre, şehre göre efendim şeyler, birim fiyatlar belli. İlan edilen evin fiyatının %10'unu peşin alıyor. Geri kalanında ne yapıyor? Uzun vadede taksitlere bağlıyor. Bakın Evet. uzun vade diyorum, 20 yıllık düşünün. 20 yılda tabii ki paranın biliyorsunuz özellikle enflasyonist ortamlarda nedir? Değeri Değer kaybı. maalesef çok kısa sürede değer kaybediyor. İnşallah enflasyon sorunu giderir ekonominin patronları. Biz de ne yaparız? İnşallah o sorundan kurtuluruz. Bu sorun devam ettiği sürece ne var? Paranın değer kaybı riski hep var. O zaman sizin birkaç ay demiyorum, birkaç yıl, hatta 3-5 yıl değil, 10 yıl, 20 yıllık süreçte haliyle paranın değer kaybını ne yapıyor? Koruyabilmek için bir kıstasa bağlıyor. Yani %10'u dışındaki %90'ın ödemesi nasıl olacak? Taksitlerle olacak. Ama taksitlerin de belli süreçlerde, yani 6 aylık periyotlarda ne var? Güncellenmesi söz konusu. Güncellemesiyle belirsizlik yok aslında. Belirsizlikte ne? Efendim memur maaş artışının, en düşük memur maaş artışının endekslenmiş. Memur maaş artışının endeksi neye bağlıdır? Neye bağlıdır? Enflasyona bağlıdır. O da Evet. ona bağlı. Kısaca artışı bir kritere bağlamış, kriterden net. Yani bunu bir banka faizi gibi falan düşünmemek lazım. Bu yolda ev sahibi olunabilir. Hak sahipleri eğer ilan edilen şartları dikkate alarak istismar etmemek koşuluyla, yani fırsata çevirmemek koşuluyla gerçek ihtiyaç sahiplerinin buna müracaat etmesinde, bu yolda ev sahibi olmasında hiçbir dinen mahsur yoktur. İleri sürülen yok fiyat belirsizlikti vesaireydi. Şöyle dediğim, belirsizlik ne değil? Tali şartlardadır. Ana unsurlarda değildir. Şöyle bir kural vardır fıkıhta. Diyoruz ki el cehaletü leti la tufli ilel münazaati la tufsidul akde, değil mi? Öyle bir kural vardır. Yani taraflar arasında bir belirsizlik var. Belirsizlik ama tarafları anlaşmazlığa, nizaya itmiyorsa bu ne yapar? Akdi ifsad etmez. Yani sahihtir. Kısaca bu belirsizliğe takılıp da lütfen hak sahipleri, gerçek şartları taşıyan insanlar buna müracaat etmekten geri durmasınlar. Bu bankadan biraz önceki soruya verdiğimiz cevaptaki kredi çekerek ev sahibi olma şekli değil. Size ev veriyor, evin karşılığında da taksitlerle alıyor. Peşin dışındaki diğer taksitleri de ne yapıyor? Artışlarını da belli bir kritere bağlıyor, sağlam bir kritere. Bu belirsizlik ne değil? Tali bir belirsizliktir ve taraflar arasında niza sebebi değildir. Dolayısıyla bu ne değildir? Fıkhen engel bir durum değil. Bu yolla ev sahibi olunabilir. Bir diğer sorumuz hocam. Bir arkadaşımın şirketi var. Her ay oraya gerekli mal alıyor. Sermayesini ben veriyorum. Oradan belirli bir kar veriyor bana. Ben zahmet etmeden kâra girmiş oluyorum. Bunun dinen bir mahsuru var mı? Tabii arkadaşlarımızın bu şekildeki ticari ilişkilerinin kriterlerini de net belirlemesi lazım. Şöyle mi? Yani biz mudarabe diye bir şey söyleriz. Yani ticarette ne vardır? Ya malı bizzat kendiniz alıp satarsınız Evet. veya bu tür işlemleri bizzat kendiniz yapabileceğiniz gibi bazen de bu işte mahir olan insanlara ne yaparsınız? Belli diyelim ki sermaye aktarır ve o sermayenizi, siz paranızı, o da neyini kullanır? O konudaki tecrübesini kullanır, ticari birikimini kullanır. Onunla birlikte biz ne diyoruz? Sermaye, emek veya para, emek ilişkisi. Ortaklığı diyoruz, mudarabe diyoruz. Bu yolla efendim elde edilen kazancın, elde kar edilecekse karın belli bir kısmını, yani yüzdelik oranlarda ne diyeyim, para sahibine, sermaye sahibine, diğerinin olma koşuluyla bir sözleşme yapılabilir. Bu şekliyle ticaret yapılabilir. Yani mudarabe akdi kısaca nedir? Fıkhen geçerli bir akittir ama işin içerisine faiz unsuru girmemesi için o ne diyeyim sorunlu alana dalmama koşuluyla bunlar
meşruiyet sınırlarında ne yapılabilir? Yapılabilir. Bu kardeşimizin ilişkisinin tam ölçülerinin, yani sizin aktardığınız şeylerde bu kriterlerle riayet ediliyorsa, Evet. hatta yapılan işlemin de, ticari işlemin de meşru ticaret olması da esas. O kriterlere uygunsa eyvallah, bu yolla ne olabilir? Evet. Kazanç elde edebilir. Ama ne diyeyim, İslam iktisadının veya ekonomik koşullar için belirlemiş olduğu meşru sınırlar da olma koşuluyla diyelim. O zaman kardeşimiz ne yapsın? O ilişkisini bir daha gözden geçirsin, baksın, o sınırlara uygunsa eyvallah, oradan kazanç elde edebilir. Hemen yeri gelmişken şunu söylüyorum. Bize çokça şöyle sorular geliyor. Efendim, bana yardım et, para ver. Ben parana belli oranlarda, ben ticaretle meşgulüm. Size ne yapacağım? Hiçbir şey kaybetme riskiniz yok. Ben size ne yapacağım? Şu kadar destek olacağım. Verdiğiniz para artı destek olacağım şeklinde ise bu nedir? Tam bu ticaret değil. Yani ne var? Kazanç getirisi, artı kazanç getirisi var ki bu açıkçası faizle birazcık ne yapıyor? Örtüşüyor. Evet. Bu değildir inşallah seyircimizin sorduğu.